Merhaba arkadaşlar ve Örgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel kapşonlu hırkanın anlatımıyla geldim. Hırkamız 1-2 yaş arası bebeklerimiz için uygun büyüklükte oldu. İp olarak Nakolit Baby kullandım. Şiş numarası olarak 4 numara kullandım. Elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre 3,5-4,5 kullanabilirsiniz. Ama 3,5'la yaparsanız daha küçük bir hırka elde edeceksinizdir. Ona göre arttırmalarını fazla yaparsanız sevinirim. Modelimiz için 2,5 yumak Nakolit Baby gri kullandık. Birazdan renk nosunu sizlerle paylaşacağım. Hem kız hem erkek bebeklerimiz için uygun bir model. Ve gerçekten çok güzel, son zamanların hem sade hem şık kapşonlu hırka modellerinden biri. Örgü bilmeyen arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği, dikkatli izledikleri zaman kolaylıkla yapabileceği güzel bir model oldu. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yaparak beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Yaptığınız modellerimi Instagram Bebe Örgü Sepetim sayfamdan yollarsanız görmekten mutluluk duyacağım. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa alt tarafa yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Ama şu şekilde bir durum var. Kanalıma abone olan abonelerimin yorumlarına YouTube daha öncelik veriyor ve onların yorumlarını görüyorum. Uyarı olarak bana bildirim geliyor. Diğerlerini ise YouTube'a girerek görüyorum açıkçası. Onun için geç geri dönüş yapabiliyorum. Onun için eğer abone olmadan yorum yaparsanız geç geri dönüş yapacağım. Bunun için şimdiden özür diliyorum. Eğer hazırsak hep beraber yapımına geçelim. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hırkamızda ip olarak Nakolit Baby marka ip kullanacağım. Anti-peeling özellikli bir ip bu. Aynı renk yapmak isteyenler için renk kodum 195. 100 gram ağırlığında 250 metre uzunluğunda bir ip bu. 3 yumak ipe ihtiyacımız var ama 3 yumağın hepsi bitmez. 3. yumaktan çok az kullanacağız. Şiş numarası olarak 4 numara kullanacağım. Kapşonundan başlayacağız. Kapşonumuz bağcıklı bir kapşon. 4 numaralı şişime toplam 90 tane ilmek attım ve bu 90 tane ilmeğimi de arkadaşlar 14 sıra boyunca önden düz arkadan ters olarak ördüm. Şimdi kordonumuzun yapacağı kısmı örerek başlayacağız. Toplam 90 tane ilmeğimizi 14 sıra boyunca önden düz arkadan ters olarak ördükten sonra bakın şu şekilde bir katlamalı kısım yapacağız. Bunun sebebi de buradan kordonumuzun geçmesi için. Şimdi onun da nasıl yapılacağını sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi şu şekilde katlıyorum. İlk ilmeğimi bulacağım. İlk ilmeğim burada. Dış kısımdan ilmekleri almaya özen gösterin. Ama önce şuradaki ilmeğimi alıyorum. Daha sonra buradaki ilmeğimi alıyorum. İkisini bir şişime takıyorum ve şu şekilde kesim yaparak 2 ilmeği bir ilmeğe düşürüyorum. Tekrar bakın, buradan ilmeğimi aldım. Daha sonra diğer tarafta sıradaki ikinci ilmeğimdeki bakın şu ilmeği alıyorum. Önce bunu, daha sonra diğerini şişime taktım ve yine ikisini aynı anda kesim yaparak birleştiriyorum. Tekrar şimdi bunu aldım. Tekrar sıradaki şu ilmeği aldım. İkisini bir şişime taktım. Ve ikisini aynı anda alarak kesim yaparak indirdim. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın aldım. Sıradaki ilmeğimi aldım. İkisini bir şişime takıyorum. Ve ikisini aynı anda alarak kesim yapıyorum. Ve bakın şu şekilde kordonumuz oluşmuş oluyor. Şurası delik bir şekilde oluyor. Buradan ipimizi rahatlıkla geçirebileceğiz. Şimdi tekrar önce şişimdekini aldım. Daha sonra
Şuradaki sıradaki ilmeğimin dibindeki ilmeği aldım. İkisini bir şişime takarak, ikisini aynı anda alarak kesim yaptım. Tekrar aldım. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. İkisini bir şişime takarak kesim yapıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kapatacağız. Lütfen denk gelen kısmı almaya özen gösterin. Yani ilmek sıra kaçırmadan tüm ilmekleri bu şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi kapatalım. Daha sonra kapşonumuzun beraber yapımına geçelim. Evet, bu şekilde kapşonumun kordon geçecek olan kısmını hazırladım. Tüm ilmekleri bu şekilde kapattım. Kapattıktan sonra da şişimde hala 90 ilmeğim var. Zaten kesimi yapa yapa geldik. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar gereken uzunluğa gelene kadar haroşa olarak öreceğiz. Bakın ben ilk ilmeği bu şekilde ters örgü olarak alacağım. İpimin yönünü değiştirerek bu şekilde ön yüzden düz, arka yüzden de düz olarak örerek kapşonumu haroşa olarak birleştireceğim. Yani örümünü tamamlayacağım. Daha sonra ense kısmından ilmeklerimizi kapatarak kapşonumuzu hazırlamış olacağız. Şimdi önce kapşondan başladık. Kapşonumuzu tamamladıktan sonra kapşon kısmımızdan ilmek çıkartarak bedenimize geçeceğiz ve roba ayrımlarını yapacağız beraber. Şimdi bu şekilde haroşalarla kapşonumuzu tamamlayalım. Daha sonra birleştirmesini yapalım beraber. Tabii şimdi ben örünce kaç santim ördüğümü sizlere belirteceğim. Hem santim olarak hem kaç diş haroşa ördüğümü belirterek kapşonumuzu yapacağız. Ön yüzden düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi örmeden alacağım. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Çünkü bu bizim birleştirme yapmada çok işimize yarayacak. Şimdi sıra sonuna doğru düz örgülerle devam ediyorum. Evet, sıra sonuna doğru düz örgülerle ilerliyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son ilmeğime kadar düz örgülerle devam ediyorum. Bakın son bir tane ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştirip son ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzüme geçtim. Yine bakın ilk ilmeği ters örgü olarak alıyorum. Ve arka yüzden de düz olarak örerek bir diş haroşa elde etmiş olacağım. Şimdi bu şekilde örerek ilerleyelim. Gereken uzunluğa gelince videoyu çekmeye devam edeceğim. Evet, bu şekilde kapşonumu tamamladım. Kapşonum şu anda tam 19,5 santim. Buradan itibaren buraya kadar 19,5 santim oldu. Ve baştaki bu düz örgülü kısmı saymazsam 39 diş haroşaya denk geldi arkadaşlar benim. Şimdi 45 ilmek bu tarafta, 45 ilmek bu tarafta, tam ortadan ilmek tutucumla belirledim. Şimdi burası benim dış yüzüm. Dış yüzüm içe gelecek şekilde şu şekilde katlıyorum. Tam ortadaki ilmek kısmından şu, yani şuradan bakın bu şişimin telini çekeceğim. Ve bunu da aynı şekilde birbirine denk haline getiriyorum. Şimdi bir tığ yardımıyla, çok ucu ince olmayan bir tığ tercih ediyorum. Çünkü sıkma yapmaması gerekiyor kapşonumuzun. Kapşonumuzun iç yüzeyinden şimdi birleştirme işlemi yapacağız. Parmağımıza dolayarak yapmamız gerekiyor bu işlemi. Evet, şimdi bu şekilde yaptık tığ yardımıyla. Bakın şimdi ilk ipimizi ön kısmın düzgün durması için şu şekilde aldım ve
şu 2 ilmeği bir şişten ondan ve bir şişten bundan aldım ve şu şekilde içinden geçirdim. Şimdi sıradakini alıyorum. Bir ilmek bundan, bir ilmek bundan ve hepsinin içinden geçiriyorum. Tekrar bir ilmek bundan, bir ilmek bundan. Önce bundan, sonra bundan. Her zaman tığımızda bir tane ilmek kalacak arkadaşlar. Bir ondan aldım, bir ondan aldım. Önce ikisinden, sonra diğerinden geçirdim. Elinizi çok fazla sıkmayın. Sıkarsanız çünkü kötü bir görüntü olacaktır. Onun için ben tığ numarası büyük bir tığ kullandım. Eğer eliniz sıkıysa bu kısımda buna bir tane zincir çekerek o şekilde 2 ilmeği alarak kesim yapmaya devam edin. Çünkü o zaman sıkı bir görüntü olmayacaktır. O çektiğiniz bir zincir sizin elinizin sıkılığını kapatacaktır. O şekilde kesmelere devam edebilirsiniz. Şimdi bir ilmek ondan, bir ilmek ondan aldım. Önce ikisinden, sonra birinden. Bu şekilde. Şunu tam alayım. Önce ikisinden, sonra birinden. Bu şekilde arkadaşlar, bakın güzel bir kesme oluyor. Bu şekilde tüm ilmekleri kapatalım. Ondan sonra bir yakadan ilmek alarak örme kısmına geçelim. Ve evet, şu şekilde içe çeviriyoruz. Evet, kapşonumuz şu an görüntüsü bu şekilde. Yani şu şekilde durması gerekiyor. Şu anki görüntümüz kapşonumuzun bu şekilde. Şimdi bu alt taraftan ilmek çıkartacağız. Şu baştaki kısımları ellemiyoruz arkadaşlar. Yani şu başta içinden ilmek geçireceğimiz kısımları ellemeden onun haricindeki kısımlardan ilmek çıkartarak ilmeklerimizi alacağız. Dış yüzeydeyim. Dış yüzeyimden ilmek çıkartacağım. Bunu bir tığ ve ip yardımıyla da yapabilirsiniz. Ya da bakın benim ilk ilmeklerim şu şekilde belirgin. Bunları alarak da yapabilirsiniz. Ama yani daha belirgin olmasını istediğim için bir tığ ve ip yardımıyla ilmeklerimi çıkartacağım. Şimdi önce bakın ilk ilmeğimi tam bu içinden ilmek geçireceğimiz kısmın dibinden alacağım. Geçirdim. Bakın ilk ilmeklerim belirgin. İlk ilmekleri örerek almamızın bu şekilde bir faydası var. Bakın tek tek hepsine batarak bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Bunların hepsini de şimdi tekrar şişime takacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5 adet ilmeğimi çıkardım. Şimdi bu şekilde tüm haroşoların başından ilmeklerimi çıkartarak ilerleyeceğim. Benim bu tığımın başı birazcık kalın olduğu için zor oluyor. Onun için ince başlı bir tığ alacağım. Evet. Zorlanmamak adına. Evet. Tekrar bunu da tığıma geçiriyorum. Hepsinden tek tek ilmek çıkarmamız gerekiyor. Lütfen sıra kaçırmayın.
ve hepsinden birer birer ilmek çıkartın arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım sıra sonuna kadar. Daha sonra kaç tane ilmek çıkardığımı belirteceğim. Evet, son ilmeğe kadar kapattım. Şimdi burada ipimizi keseceğiz. Daha sonra ilmeğimizin içinden geçirdik. Evet arkadaşlar, toplamda 80 tane ilmek çıkardım. 40 tane ilmek burada, 40 tane ilmek burada. Şu orta birleştirme kısmı yaptığımız yerden 2 tane ilmek çıkardım. Bir tanesi şu, yani tam şu birleştirme yerinden 2 ilmek çıkarttım. 80 ilmeğe tamamladım. Şu an şişimde 80 tane ilmeğim var. Bu da zaten benim yaka başlangıç ilmek sayım. Şimdi ilmeklerimizi çıkardık. Toplam 80 tane ilmeğimiz var. 80 tane ilmeğimi arka yüzümden haroşa olarak örerek ilerliyorum. Şimdi sıra sonunda bir işlem yapacağız. Onu göstereceğim sizlere. Şimdi 80 ilmeğimi haroşa olarak örerek ilerliyorum. Bir iki diş haroşa öreceğiz ense kısmımızda. Evet, örerek ilerliyorum. Evet, 3 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 3 ilmeğimin ipimin yönünü değiştireceğim ve arka yüzümden örmeden alacağım. Şu ipleri bir sabitlemek istiyorum. Çünkü ilmek gevşek duruyor. Evet. Şimdi arka yüzümden örmeden aldım sondaki 3 ilmeğimi. Ön yüzüme geçtim. Ön yüzümde bu 3 ilmeğimi düz örgü olarak öreceğim. İplerin hepsi toparlanacak. Evet, bu 3 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi yine bir diş haroşa boyunca öreceğim arkadaşlar. Şimdi baştaki ve sondaki 3 ilmeğimizi hırkamız bitene kadar ön yüzümüzden düz örgü olarak öreceğiz. Arka yüzümüzden örmeden alacağız. Bunu da sizlere bir göstermek istiyorum. Çünkü bu sürekli devam edeceği için ve hırkamızda güzel bir görüntü elde etmemizi sağlayacağı için bunu bu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar yine haroşa örerek devam ediyorum. Şimdi sıra sonundaki 3 ilmeğimizde de aynı işlemi yapacağız. Ama şu an ön yüzümüzde olduğumuz için o sondaki 3 ilmeğimizi öreceğiz. Ama arka yüzümüzden yine bu sefer örmeden alacağız ki yuvarlak bir hat inecek hırkamızın sonuna kadar. Şimdi onu da sizlere göstermek istiyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın. Şimdi ön yüzümde olduğum için tüm ilmeklerimi öreceğim. Bakın sonda 3 ilmeğim. Bu 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzüme geçtim. Arka yüzümde bu 3 ilmeği örmeden alıyorum. Ve şu şekilde çekerek ipimi ön tarafa aldım. Ve tekrar haroşalarla örüyorum. Şu an arka yüzümdeyim. Arka yüzümde olduğum için sıra sonundaki 3 ilmeğimi de örmeden almam gerekiyor. Çünkü sürekli bu 3 ilmeğimiz ön yüzden örülecek. Arka yüzden ise örmeden alınacak. Şimdi sıra sonuna kadar da gelelim. Ondan sonra onu da göstereyim. Zaten ondan sonra hemen
roba ayrımlarımıza başlayacağız. Evet, arka yüzümden yine öre öre sıra sonuna kadar geldim. Haroşolarla sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştirdim ve bu 4 ilmeğim kalmış. Hemen bir tane daha örüyorum. Evet, 3 ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştirdim. Bu 3 ilmeğimi arka yüzümde olduğum için örmeden aldım. Tekrar yönümü değiştirdim ve 2 diş haroşomu bu şekilde tamamlamış oldum. Kenardaki 3 ilmeğime yuvarlak hat yapmaya başladım. Şimdi roba ayrımlarımıza başlayacağız. Roba ayrımlarımızda da zaten bu 3 ilmeğinin nasıl yapıldığını birkaç arttırma yaparak sizlere göstereceğim. Şimdi bu şekilde roba ayrımlarımıza geçelim. Şimdi buradan roba ayrımlarımıza başlıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Şimdi arkadaşlar bu 7 ilmeğimizin 3 ilmeğini döndürme işlemi yaparak uygulayacağız. Geri kalan 4 ilmeğini haroşa olarak öreceğiz. O döndürme işlemi dediğim yani ön yüzden hırkamızın önünden öreceğiz. Arka tarafından örerken örmeden alacağız. Bu düz örgü şeklinde bir hat olarak hırkamız bitene kadar devam edecek. Şimdi 7 ilmeğimi ördüm. 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 ilmeğimiz önümüzün ilmeği. Bir tane gizli arttırma yaptım hemen. Şimdi bu şekilde 8 tane ayraca ihtiyacımız var. Hemen gizli arttırma yaptığım yerin yanına hemen bir tane ayracımı koydum. 2 ilmek ön yüzümden düz olarak ördüm. Ayracımı koydum. Hemen bir gizli arttırma daha yaptım. Kolum için 10 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 düz olarak örüyorum arkadaşlar. 5 6 7 8 9 ve 10. Önümüz için 16 ilmek, kolumuz için 10 ilmek, ara için 2 ilmek ördüm. Hemen bir gizli arttırma yaptım. Ayracımı takıyorum. 2 ilmek örüyorum düz olarak. 1 ve 2. Tekrar ayracımı takıyorum. Bir gizli arttırma daha yapıyorum ve arkam için 20 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 ilmeğimi ördüm. Hemen bir gizli arttırma, ayracımı tekrar taktım. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ve 2 ayracımı tekrar takıyorum. Bir gizli arttırma daha yaptım. Tekrar kolum için 10 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilmeğimi ördüm. Bir gizli arttırma, ayracımı takıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ve 2 tekrar ayracımı taktım. Bir tane gizli arttırma ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7
8, 9. 9 ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğim kaldı. 9 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi arkadaşlar bazı kısımlarda haroşo olarak öreceğiz ama ön yüzden haroşomu ben yine düz olarak, arka yüzden de düz olarak örerek elde ediyorum. O yüzden şimdi bütün ilmekleri ön yüzden düz ördük. Çünkü arka yüzden haroşo olarak örmeye başlayacağız. Şimdi ön yüzden düz olarak örerek geldim. O yüzden şimdi burada da sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Arka yüzümden haroşo elde edeceğim. Şimdi onu da sizlere göstereceğim. 9 ilmeğimi ördüm ama geri kalan ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüzden bu sondaki 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzüme geçtim. Şu baştaki 3 tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1, 2 ve 3. Örmeden aldım. Şu kısımdan ön tarafa ipimi geçirdim. Şimdi 3 burada. 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimi de haroşo olarak ördüm. Bunun 3'ünü örmeden aldım. 4 tanesini arka yüzden de düz olarak örerek ön yüzden bir diş haroşo elde etmiş oldum. İpimin yönünü değiştirdim. 1, 2, 3 ters örgülerle örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bir tane arttırma ilmeğim. Bakın arttırma ilmeğimi de şu şekilde örüyorum. 10. 10 tane ilmeğimizi ters örgü olarak ördük. Arttırma ilmeğim dahil. Etrafında arttırma yaptığımız ayracımızın arasında kalan 2 ilmeği de arka yüzden ipimin yönünü değiştirerek haroşo olarak örüyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. Ayracımı alıyorum. Kol ilmeklerimi ayracımın olduğu ilmeklere kadar ters olarak örerek devam ediyorum. Yani arka yüzümüzde baştaki 4 ilmeğimiz haroşo, etrafında arttırma yaptığımız 2 ilmeğimiz haroşo, kalan ilmekler ters örgü olarak örülecek. Evet geldim, bakın ayracımı aldım, ipimin yönünü değiştirdim. Ayracın arasında kalan bu 2 ilmeğimi haroşo olarak ördüm. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim, ayracımı aldım. Ters örgülerle devam ediyorum. Zaten kapşonumuzu şimdiye kadar haroşo olarak ördüğümüz için az çok anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Yani ön yüzden düz olarak örerek geldik. Arka yüzden de haroşolarımızı belirginleştirdik. Etrafında arttırma yaptığımız ilmeklerimiz ve baştaki ve sondaki 4 adet ilmeğimiz haroşo olarak örülecek. Baştaki o diğer 3 ilmek ön yüzümüzden örülecek. Pardon, örerken örülecek. Diğer tarafa geçerken örmeden alınacak. Şimdi onu da göstereceğim tekrar. Şimdi arttırma ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ayracımı aldım. İpimin yönünü değiştirdim. 2 ayraç arasındaki 2 ilmeğimi haroşo olarak ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Ayracımı aldım ve ters örgülerle devam ediyorum. Çok güzel bir model arkadaşlar. Her rengin yakışacağı, hem kız hem erkek bebeklerimiz için uygun ve çok kolay bir model. Yani kapşonlu hırkalar içinde en kolay modellerden biri. Ama çok güzel bir model olduğu için anlatmak istedim. Evet, ayracımı aldım. 2 ayraç arasındaki ilmeklerimi haroşo olarak örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. İpimin yönünü değiştiriyorum. Daha önce değiştireceğim, bir saniye. Önce ipimin yönünü değiştirdim. Daha sonra ayracımı takıyorum. Ve ters örgülerle 10 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 ve 10. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştiriyorum. 4 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4. 3 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 tane arttırmamı yaptım. Şimdi ilk iliğimizi beraber açalım. Biraz böyle aşağıdan ilik açmamın sebebi yakamızın kapşonumuzu hemen yaptıktan sonra yakamıza başladığımız için çok gırtlağımızın, yani bebeğimizin gırtlak altında, gıdıkta bu kısım çok kapalı durmasın diye biraz ördükten sonra ilk iliğimi açıyorum. Şimdi ön yüzümde olduğum için yine 3 tane ilmeğimi düz olarak örerek başlıyorum. 1, 2 ve 3. Haroşalarımdan da bir tanesini örüyorum. Yani toplamda 4 ilmek örmüş oldum. Bir tane doladım. 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Bir haroşa daha örmüş oldum ve iliğimizin ilkini bu kısımda açmış olduk. Şimdi 6. arttırmamızı yapacağız. Evet, son 3 ilmeğe geldiğimde ipimin yönünü değiştiriyorum. Bu 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Çünkü şu an arka yüzümdeyim. Arka yüzümden ilmekleri örmeden alacağım. Ön yüzümden örerek alacağım. Şimdi ön yüzüme geçtim tekrar. Şimdi bu 3 ilmeği düz örgü olarak öreceğim. 1, 2 ve 3. Düz örgü olarak ördüm. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 4 ilmeğimi. 3 ve 4. Şimdi ayracımın olduğu yere kadar düz örgülerle devam ediyorum. Bir arttırmayı daha göstereceğim. Şu çünkü ön kısımdaki o yuvarlama 3 ilmeğimizi daha detaylı anlatmak istiyorum. Şu an ön yüzümdeyim. Ön yüzümden örerek devam ediyorum. Ön yüzümde olmam demek arttırmalar yapacağım anlamına geliyor. Arttırmamı yaptım. Ayracımı aldım. 2 ilmeğim haroşamı ördüm. Tekrar ayracımı aldım ve 1 ilmek gizli arttırma yaptım. Kol ilmeklerimi örüyorum. Kol ilmeklerimi de ördüm. Arttırmamı yaptım. Ayracımı aldım. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Ayracımı aldım. 1 ilmek gizli arttırma. Şimdi arka ilmeklerimi de örerek ilerliyorum. Ayracımın olduğu yere kadar düz örgülerle. Şimdi ayracımın olduğu yere kadar geldim. Bir gizli arttırma, ayracımı aldım. 2 ilmek haroşa, ayracımı aldım. 1 ilmek gizli arttırma. Tekrar kol ilmeklerimi örüyorum. Evet. Tekrar bir gizli arttırma. Ayracımı aldım. 2 ilmek haroşa örüyorum. Ayracımı aldım. 1 ilmek gizli arttırma. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi sıra sonundaki 3 ilmeğimi ön yüzümde olduğum için örüyorum. Düz örgü olarak. Arka yüze geçtim.
Arka yüze geçtiğimde bu 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve şu şekilde ipimin yönünü değiştirerek 4 ilmek haroşomu örerek başlıyorum. Evet. Şimdi ipimin yönünü değiştiriyorum. Yine aynı şekilde ayracımın olduğu yere kadar ters örgülerle iki ayraç arasındaki ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Ve sıra sonundaki 3 ilmeğimi örmeden alacağım. Onu da göstereceğim şimdi. Evet, iki ayraç arasındaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar ayracıma kadar ters örgülerle devam ediyorum. Örgü bilmeyen arkadaşlar için detay veriyorum. Örgüyü bilen arkadaşlarım zaten anlamışlardır. Tekrar 2 ilmek haroşamı örüyorum. Ayracımı aldım. Ters örgülerle devam ediyorum ayracıma kadar. Arka yüzden aslında çok kolay. Zaten düz örgü olduğu için geneli çok kolay bitecek. Kapşonumuzu da tamamladık zaten. Yani çok kolay tamamlayacağımız bir hırka olacak. Çünkü düz örgü daha çabuk ilerler. Haroşoyu yapması daha zor. Yani kapşonda daha çok zorlandık aslında. Çünkü kapşon tamamen hem fazla ilmekli hem de haroşodan oluştuğu için kapşonu örmesi daha zor oldu hırkadan. Kapşonumuzu da tamamladığımız için artık daha kolayladık aslında. Ayracımı aldım. 2 ilmek haroşomu örüyorum 2 ayraç arasındaki. Tekrar ayracımı aldım ve ters örgülerle yine devam ediyorum. Şu an arka yüzümdeyim. Tekrar ayracımı alıyorum. Etrafında arttırma yaptığım 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar ayracımı aldım ve önümüzdeki 4 ilmek haroşaya kadar ters örgülerle devam ediyorum. Üç, 6, bir ilmek daha. Evet. İpimi yönünü değiştirdim. 4 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Arka yüzde olduğum için ipimi yönünü değiştirip bu 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Çünkü ön yüzde ördüm. Ve arkadaşlar bu şekilde ilerleyerek devam edeceğiz. Şimdi birkaç sıra ördükten sonra bir ilik çalışması yapacağız beraber. İlik çalışmasını da göstereceğim sizlere. Yani şu an görüntümüz bu şekilde. Şu an arttırmalarla devam ediyoruz. Katlandıktan sonra şu şekilde bir görüntü olacak. Ve aynen devam ediyoruz. Kapşonu yaptık dediğim gibi. Şimdi aynı şekilde devam edelim. Birkaç sıra sonra ilk iliğimizi beraber açacağız. Arttırmayı tamamladıktan sonra kollarımızı ayırmak üzere devam edelim. Evet arkadaşlar, toplam 20 tane arttırma yaptım ve 12 diş haroşada bir iliklerimi açtım. Bakın burada ikinci iliğimi açtım. 12 diş haroşa sonra 20 tane arttırma yaptım. Şimdi kollarımızın ayrımını yapacağız. Ön yüzdeyim. 20. arttırmamı tamamladım arka yüzden örerek ve şimdi
kollarımızı bedenden ayırarak kollarımızı örmeye başlayacağız. Yine örerek ilk 3 ilmeğimi düz örgü, kalan 4 ilmeğimi haroşa olarak örerek koltuk altına doğru ilerliyorum. Bir de isterseniz ilmekleri sayalım, kafanız karışmasın diye. Burası 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Şu an önümüzde tam 36 tane ilmeğimiz var. 16 ilmekle önümüzü başlamıştık. 20 arttırmadan sonra önümüz 36 ilmeğe çıkmış oldu. Şimdi bu hırkamızın koltuk altında bir haroşolu kısım var. Bu haroşolu kısmı elde edebilmemiz için ve kolumuzdaki ilmeklerden de fazla ziyan etmemek için şimdi şu ilmeği göstermek için geri alıyorum ilmeği. Etrafında arttırma yaptığımız 2 ilmeğin sağından ve solundan birer ilmeği, etrafında arttırma yaptığımız ilmekler dahil ön bedene dahil edeceğim. Yani ön bedenimiz 40 ilmeğe çıkacak. Şu an 36 ilmek, pardon 39 ilmeğe çıkacak. Çünkü bu 40. ilmeğimiz. Şimdi bunu da ördüm. 36. ilmeğim. 37, 38. 38 ilmek önüm. Yalnız kolumuzda bir sıra evvel arttırma yaptığımız ilmeğimizi de ön bedene dahil edeceğimiz için şimdi burada sadece kollarda arttırma bir kere daha yapacağım. Yani bedenimizde 20 arttırma, kollarda 21 arttırma olmuş olacak. Çünkü yoksa kolumuz çok dar bir kol olacak. O yüzden etrafında arttırma yaptım. 2 ilmeği ördüm. Hemen bir tane gizli arttırma yaptım. Ve şimdi örerek ilerliyorum kolumu. Şimdi kolumun ilmeğini ayırınca da arka yüzden ayırınca ilmeklerini sayacağım sizler için. Önümü de tekrar sayacağım. Şimdi etrafında arttırma yaptığımız o 2 haroşoya doğru örerek ilerliyorum. Şimdi etrafında arttırma yaptığım 2 ilmek haroşomun yanında 2 ilmek kalana kadar örerek geldim. Bakın burada bir tane gizli arttırma yapıyorum. Gizli arttırmamı bu sefer burada yapacağım. 1 ilmek daha ördüm. Ön bedenimizde yaptığımız gibi 2 ilmek haroşomun sağından ve solundan 1 ilmeği arka bedene dahil edeceğim için buradan döndüm. Şimdi buradan itibaren yeni şişimle öreceğim. 4 numara misinalı veya düz fark etmez. Şimdi buradan itibaren ilk ilmeği ördüğüm için şimdi bunu örmeden alıyorum. Ve şimdi ilmeklerimizi sayabiliriz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ters örgülerle 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bakın etrafında arttırma yaptığım ilmeğimin yanında bir ilmeğim var. Diğer tarafta zaten ilmeğim duruyor. Bu benim arttırma ilmeğim. Arttırma ilmeğim ama bunu örmeyeceğim arkadaşlar. Tekrar geri döndüm. Bu ilmeklerin hepsini bırakıyorum. Kolum için toplamda 50 tane ilmeğim var şişimde. Şimdi bu arttırmaları yapmamızın sebebini şu şekilde anlatayım. Şimdi 20 tane arttırma yaptık ama koltuk altındaki haraşolu kısım yüzünden kolumuzdan bir ilmeği, yani son yaptığımız arttırma ilmeğini ön bedene ve arka bedene dahil etmek zorunda kalıyoruz ve böylelikle kolumuzun ilmeği 2 ilmek azalıyor. Ve bu da çocuğumuzun kolunun rahat bir şekilde girmemesine neden olacağı için en son 21. arttırmayı sadece kolda yaptım ve bedenlerimiz 20 arttırmada kaldı. Zaten şimdi koltuk altından da arttırma yapacağımız için birleştirirken koltuk altlarını bedenimizle kolumuz gayet orantılı olacak. Şimdi yeni şişimize toplam 50 tane ilmeklik kol ilmeklerimi aldım. Şimdi buradan itibaren yeni şişimle, yani 4 numaralı şişimle sadece kolumu öreceğim, kol ilmeklerimi. Şimdi arkadaşlar 16 santim boyunca hiçbir işlem yapmadan, önden düz arkadan ters olarak bedenimizde yaptığımız gibi arttırma veya eksiltme yok. 50 ilmeğimizi hiçbir işlem yapmadan 16 santim boyunca örelim. Daha sonra bir kol ağzında ikiye katlamalı bir lastik çalışmamız olacak. Onu yapmaya başlayacağız. Şimdi bu şekilde 16 santim hoca koltuk altından itibaren 16 santim boyunca örelim. Bu 50 ilmeğimizi ve daha sonra koltuk ağzındaki lastik çalışmamızla devam edeceğim. Evet, koltuk altından itibaren 16 santim boyunca önden düz arkadan ters olarak ördüm. Önden ördüm. Bir kesim işlemi yapacağım için arka yüzden devam edeceğim. Çünkü arka yüzden yapılan kesimler daha muntazam düşüyor arkadaşlar. O yüzden arka yüzden örerek devam edeceğim. Şimdi hem lastik çalışmamızı başlatacağız hem de kesim yapacağız birkaç tane. Şu an 50 tane ilmeğim var. Ters örgüyle başladım. Bakın düz, ters, düz, ters, düz, ters. Kaç ilmek oldu? 3, 6, 7, düz, ters. Düzü örerken şu 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. İlk ilmeğimi kestim. Düz ilmekle kesim yaptığım için tersle devam ediyorum. Ters, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters ve düzümü örerken ikinci ilmeği tekrar. Yani yaklaşık 10 ilmek arayla toplam 4 tane kesim yapacağım. Yani 50 olan ilmek sayımı 46'ya düşüreceğim. O kadar. Onun haricinde bir kesim işlemi yapmayacağım. 4 ilmek yeterli. Zaten lastik çalışması yapacağımız için o toparlayacak kol ağzını. Ama birazcık daha bir toparlanmış olarak durmasını istediğim için bir 4 ilmekçik kesiyorum. Bakın bir tane daha kesiyorum. Bu 3. kesimim oldu. Şimdi birazcık ördükten sonra bir kesim daha yapacağım ve ilmek sayımı 46'ya düşüreceğim. Buradan itibaren 30 sıra boyunca bir düz bir ters lastik yapacağız. 30 sıra yapmamın sebebi normalde 10-12 sıra yapılır kol ağzında ama katlanır bir kol kullanacağım için bir 30 sıra boyunca öreceğim. Bakın gene bir kesimimi yapıyorum. Daha doğrusu 29 sıra öreceğim. 28 sıra pardon 28 sıra boyunca öreceğim. 29. sırayı arka yüzden örerken kesim yapacağım.
Şimdi lastiğimi oturtturdum. Şimdi ön yüzden de düzleri düz, tersleri ters olarak örerek devam edeceğim. Onu da göstereyim. Yine tersle başladım. Bakın sıradaki ilmek düz görünüyor. Düzle devam ederek bir düz bir ters lastiğimi yapıyorum. Şimdi dediğim gibi bu şekilde 28 sıra boyunca örelim. 29. sırayı örerken kesimimizi arka yüzden yapacağız. Çünkü katlanır kol kullanacağım için kesimi arka yüzden yapmamız gerekiyor. Bu şekilde kolumuzun ilmeklerini de örerek tamamlayalım lastik olarak. Lastik kesimi yapacağız kol ağzında. Onu da sizlere göstermek üzere tekrar burada olacağım. Evet, lastiğimi toplam 29 sıra boyunca ördüm. Ön yüzden de 29. sıramı ördüm. Arka yüzden 30. sıramı örerken kesim yapacağım. Arka yüzden kesim yapmamın sebebi kolumu şu şekilde çevireceğim için, bu kesimin düzgün durması için. Şu an 30. sıramı keserken örerek kesme işlemi yapacağız. Sıkı bir kesme işlemi yapmamanız lazım. Çünkü ikiye katlayacağımız için o kısmın buruş buruş durmaması gerekiyor. O yüzden şimdi normal 30. sırayı da örüyormuşum gibi bir yandan öreceğim. Bir yandan da kesimimi yapacağım. Tersimi ördüm. Düzümü ördüm. Bakın çok fazla çekmeden bunu bunun üzerinden atlattım. Tekrar ters. Tekrar atlattım. Düz. Atlattım. Ters. Atlattım. Düz. Atlattım. Ters. Atlattım. Bu şekilde bakın normal örüyorum. Hem 30. sıramı örmüş oluyorum. Hem de kesimimi yapmış oluyorum. Örerek kesme işlemi yapmış oluyoruz böylelikle. Hem de lastik kesimi yapmış oluyoruz. Lastik kesimi bu döner kollarda, dönmeli kollarda çok önemli. Çünkü dediğim gibi kasma yapmaması için çok önemli. Hem de daha güzel durması için çok önemli. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım kesimimizi. Daha sonra sizlere görüntüsünü göstereyim nasıl bir kol kesimi olduğunu. Evet, son ilmeğe kadar kestim ve ipimi de biraz uzunca bırakarak kestim. Çünkü kol dikişini bu iple yapacağım. Son ilmeğimin içinden geçirerek tamamladım. Bakın kol ağzımız gayet elastik bir şekilde olmuş oldu. Hem bebeğimizin kolunu rahatsız etmeyecek hem de ikiye katladığımız zaman kol ağzımızı kasmayacak bir kesim yapmış olduk bu şekilde. Evet, isterseniz bir de kolumuz için santim alalım. Koltuk altından itibaren eli sıkı olan arkadaşlarım belki uzatması gerekebilir. Şimdi düz örgü olduğu için tabii ki bu kısım katlanıyor. O yüzden şöyle düzelterek koltuk altından itibaren şu an boyumuz 25 santim arkadaşlar. Şu an koltuk altından itibaren 25 santim. Bu şekilde katlayacağız. Katlı olarak kullanacağız. Katladığımız zamanki santimimizi de vereyim. 21 santim. Tam yapmak istediğimiz kol boyu olmuş oldu. Şimdi diğer kolumuzu yapmaya başlayacağız. Ön bedenden örerek bu kolumuzu tamamlamıştık. Onun için bu sefer yine ön yüzden buradan yeni ip takarak başlayacağız örmeye. Mevcut olan ipimizi takarak başlayacağız ve diğer kolumuzda yine bir arttırma işlemi yapacağız. Yine ipimi taktım. Yeni ipimle şu şekilde normal ilmek atıyor gibi atarak başladım. Daha sonra bu iplerin hepsini yürüteceğim.
düğümleyeceğim ve sabitleyeceğim. Şimdi sadece kolumuzda arttırma yapacağımız için arka bedende arttırma yapmadan ilerliyorum. Çünkü kolumdaki arttırmamı yapmıştım. Normal örerek devam ediyorum. İsterseniz buranın da bir ilmek sayısını alalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 oldu şu an. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 59, 60, 61, 62, 63. Etrafında arttırma yaptığım 2 ilmek haroşoyu da ekliyorum. 64, 65 ve şimdi burada hemen bir gizli arttırma yapıyorum ve bunu da bedene dahil edeceğim. 66. Arkamızın ilmek sayısı 66. Şimdi buradan itibaren kol için arttırmamı yaptım ve diğer 2 diş haroşoya doğru etrafında arttırma yaptığım o 2 ilmeğe doğru örerek ilerliyorum, diğer tarafta yaptığım gibi. Ama şimdi oradan dönerek tekrar arka yüzden öreceğim için hemen o 2 diş haroşonun yanından arttırma yaparsam geri döndüğüm zaman güzel bir görüntü olmadığı için 2 diş haroşonun yanında 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Orada arttırma yapacağım. Çünkü burada önemli olan kolumuzun ilmek sayısının iyi olması ve 50 ilmek gayet iyi bir ilmek sayısı oluyor. Şimdi örerek ilerliyorum. Diğer tarafta yaptığım gibi örgüye yeni başlayan arkadaşlar için bu kolu da başlangıcını gösteriyorum. Zaten diğeriyle aynı şekilde yapılacak. Şimdi kolları zaten bedenden ayırdığımız zaman örmesi de kolaylaşacak. Çünkü ilmeklerimiz azalmış olacak. İki ilmek daha ördüm. Evet, 2 diş haroşom burada, onun önünde 2 ilmeğim kaldı. Hemen bir gizli arttırma yaptım. 1 ilmek daha ördüm. 2 diş haroşonun sağından 1 ilmek bırakıyorum. Bunu ön bedene dahil edeceğim ve örmeden geri kalanını geri dönüyorum. Ve buradan itibaren yine diğer kolumuzda yaptığımız gibi şu ilmeğim söküldü arkadaşlar. Onu örerek alırım. Şu şekilde yönünü değiştireyim ipimin. Evet. Şimdi buradan itibaren yeni şişimi aldım elime. Şu ilmek açıldı. Onu bir tam olarak düzelteyim. Evet. Yine ters örgü olarak alacağım. Bu ilmeğimi de ördüm. Arttırma ilmeğimi de örüyorum ve diğer kolumun haroşosuna doğru ilerliyorum. Ve arkadaşlar diğer tarafta yaptığımız gibi bu kolumuz içinde 50 ilmeğimiz olacak. Şu an ayarladım ve 2 haroşonun diğer taraftaki etrafında arttırma yaptığımız o 2 ilmek haroşonun yanındaki 1 ilmeği arka bedene dahil edeceğim. Yine kolumuza dahil etmeden öreceğim. Şimdi onu da tekrar göstermek istiyorum. Evet, haroşom bakın burada. Hemen 1 ilmek daha örüyorum. Bakın bu arttırma ilmeğim. Arttırma ilmeğim. Bunu örmüyorum. Bunu koltuk altılarını birleştirirken öreceğim ve döndüm. Ve yine 50 ilmeğim var kolum için. Arttırma ilmeğini örmeden onu arka bedene bıraktım ve tekrar geri döndüm. Şimdi bu 50 ilmeğimizi yine 16 santim boyunca örelim. Önden düz, arkadan ters. Daha sonra arka yüzden lastik kesimimizi yaparken 4 ilmek eksiltelim.
ilmeklerimizi 46'ya düşürelim ve bu 46 ilmeğimizi lastik olarak diğer kolumuzda yaptığımız gibi 30 sıra boyunca öreceğiz ve lastik kesimi yapacağız yine ve bu şekilde diğer kolumuzu da, yani bu kolumuzu da tamamlayacağız. Şimdi bu kolumuzu tamamlayalım. Diğer ön tarafa yeni ip takarak koltuk altı birleştirmesine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, her iki kolu da tamamladım ve en son bakın şuradan yeni ip taktım, buraya kadar ördüm. Şu an ters yüzden örmeye başlayacağım. Koltuk altı birleştirmesi yapacağız. Zaten buradan itibaren model aynı şekilde devam edecek. Şimdi zaten ilmeklerimiz azaldı. Kollarımızı ayırdığımız için bedenden azaldı ama her iki koltuk altından bir arttırma işlemi yapacağız şimdi beraber. Şimdi arka yüzümdeyim. Arka yüzümden örmeden baştaki 3 ilmeğimi aldım yine. Bu şekilde ipimi de öne aldım. 4 ilmek haroşomu örüyorum. 2 3 ve 4. İpimin yönünü değiştiriyorum. Şimdi koltuk altına doğru ilerliyorum. Ters örgülerle örerek devam ediyorum. Şimdi koltuk altına bir haroşo kısmı oluşturacağız. Onu da beraber yapacağız. Şimdi koltuk altı ayrımına 4 ilmek kalana kadar ters örgülerle devam ediyorum. Koltuk altı ayrımım burada. Şunu bir alayım. İşte 4 ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bu ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 şu ipimi, şu ilmeğimi bir örmeden alıyorum. Şunu bir düğümleyerek sabitleyeceğim. Bu taktığımız iplerin hepsini sabitlememiz gerekiyor. Aksi takdirde buradan sökülme ihtimali var. Şimdi o ilmeği tekrar buraya aldım. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın son ilmeği de haroşa olarak ördüm. 2 ilmek gizli arttırma yaptım. Ve ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. 4 ilmek daha haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 ve 4. Yani toplamda arttırma ilmeklerimle dahil 10 ilmek koltuk altından haroşa olarak örülecek. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum ve diğer koltuk altına doğru ters örgülerle devam ediyorum. Her iki koltuk altında 2'şer tane gizli arttırma yapılacak ve bu gizli arttırmaların sağındaki 4 ilmek ve solundaki 4 ilmek haroşa olarak örülecek. Arttırma ilmekleri dahil 10 ilmek olmuş oluyor. Şimdi ters örgülerle diğer koltuk altıma doğru ilerliyorum. Zaten buradan itibaren arkadaşlar yapacağımız tek şey baştaki ve sondaki ilmeklerimizi haroşa olarak örmek ve koltuk altındaki 10 ilmeğimizi haroşa olarak örmek. Onun haricinde hırkamızın diğer ilmekleri önden düz, arkadan ters olarak örülerek devam edilecek. Şimdi ters örgülerle diğer koltuk altıma doğru ilerliyorum.
Şimdi yine 4 ilmek kalana kadar ters örgülerle geldim. 3 4 evet, 4 ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştiriyorum, bunları haroşa olarak örüyorum. Yine şu son ilmeğimi ipimin yönünü değiştirerek örmeden aldım, çünkü şunu da düğümlemem gerekiyor. Bu iplerin hepsi sabitlenecek. Şu ilmekleri de ön tarafa doğru aldım. Şu ilmek örülmemişti. Tekrar ipimin yönünü değiştirerek bu ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. 2 tane gizli arttırma yaptım ve bu taraftaki 4 ilmeği daha haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. İpimin yönünü değiştiriyorum. Sıra başına kadar ters örgülerle devam ediyorum. Buradan itibaren yapacağımız tek şey bu arkadaşlar. Bir de etek ucunda bir haroşalı kısım var. Onu yapacağız beraber. Yani hırkamızda artık çok kolaylaştı. Hem ilmeklerimiz azaldı, hem de zaten düz örgü olduğu için ağırlık hırkamızda çok kolay bir şekilde tamamlanacak. Haroşa hırkaların yapımı daha zor oluyor. Ama düz örgü olan hırkaların örümü daha kolay oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar ters örgülerle devam ettim. Evet, ipimin yönünü değiştiriyorum. 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştirerek şu 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi ön yüzümde biliyorsunuz tüm ilmekleri yine haroşaları arka yüzden oluşturduğumuz için tüm ilmekleri düz örgü olarak öreceğiz. Arka yüzden de arkadaşlar baştaki ve sondaki 4 ilmek haroşamız var. Diğerini zaten arka yüzden örmüyoruz. Ön yüzden örüyoruz diğer 3 ilmeğimizi. Bir de koltuk altındaki 10 adet ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Hepsi bu. Şimdi ön yüzden bir düz olarak örelim bütün ilmekleri. Bir arka yüzden bir kere daha göstermek istiyorum. Örerek ilerleyelim. Şimdi ön yüz olduğu için bu 3 ilmeğimi de yine örüyorum. Düz olarak haroşalarımı örüyorum. Ve diğer ilmekleri de ön yüzümdeyim. Düz olarak öreceğim. Arka yüzümden haroşalarımı oluşturacağım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzden bir kere daha göstermek istiyorum. Evet, arka yüzüme geçtim. Şimdi arka yüzümde yine bu 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 ilmek haroşa örüyorum. 2 3 ve 4. Ters örgülerle şimdi koltuk altındaki haroşalı kısma kadar ilerliyorum. Koltuk altından 10 tane haroşamız var artık. Onu örerek devam edeceğiz sürekli hırkamız bitene kadar. Örerek ilerliyorum haroşalarıma doğru. Bakalım, 3 ilmeğim var. Evet. Haroşalarıma kadar geldim. İpimin yönünü değiştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum.
ters örgülerle devam ediyorum. İsterseniz koltuk altlarından 3'er tane de arttırma yapabilirsiniz. Yani o tamamen size kalmış. 4'er tane de arttırma yapabilirsiniz. O zaman koltuk altınızdaki haroşo sayınız tabii ki ona göre değişecektir. Şimdi ben 2 tane arttırma yaptım ve koltuk altındaki haroşo sayısını 10 ilmek olarak ayarladım. Eğer 3 tane arttırma yaparsanız koltuk altındaki haroşo sayısı 11 olur. 4 tane arttırma yaparsanız 12 olur. Yani bu şekilde bebeğiniz eğer kilolu bir bebekse 4 tane arttırma yaparak koltuk altındaki haroşo sayısını 12 olarak ayarlayabilirsiniz. Ters örgülerle diğer koltuk altıma doğru ilerliyorum. Zaten buradan itibaren iliklerimizi açarak bu şekilde örülecek bayağı bir müddet. Etek ucundaki haroşomuza kadar. Onu da açtıktan sonra yaptıktan sonra kesme işlemi yaparak tamamlayacağız ve yakamızın kapşonumuzun kordonunu yapacağız. Şimdi koltuk altındaki 10 ilmek haroşoya doğru ilerliyorum ters örgülerle. Bakayım. Evet, gelmişim. İpimin yönünü değiştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilmeğimi haroşo olarak ördüm. Tekrar ters örgülerle devam ediyorum. Hepsi bu. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. İliklerimizi açmaya devam edelim. İstediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz iliklerinizi. Bakın koltuk altındaki haroşo bu şekilde ayarlandı. Diğer koltuk altında da var aynı şekilde. Şimdi bu şekilde devam edelim örmeye. Daha sonra İliklerimizi açarak devam ederim. Etek ucundaki haroşoyla tekrar burada olacağım. Evet, koltuk altından itibaren bir sayalım isterseniz kaç diş haroşo olmuş. Burayı ben diktim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. Koltuk altından itibaren 31 diş haroşo yapmışım. Diğer kolu beraber dikeceğiz. Şimdi 4 tane iliğimi açtım. 1, 2, 3, 4. 5. iliğime giderken son iliğimden itibaren de 10 diş şu şekilde göstereyim. 10 diş haroşoya denk geldi. 2 diş haroşo sonra son iliğimi açacağım ve sondaki 5 diş haroşoya denk gelmiş olacak son iliğimizde. Şimdi buradan itibaren tüm ilmeklerimizi haroşo olarak öreceğiz. Baştaki ve sondaki 3'er ilmeğimiz hariç. Yani ön yüzden düz, arka yüzden de düz olarak örerek 5 dişte haroşo öreceğiz ve son iliğimizi de bu sondaki 5 diş haroşomuzda açacağız ve hırkamızı tamamlamış olacağız. Bittiği zaman bir en boy ölçüsü alacağım. Çünkü şu an şiş olduğu için etek ucunda tam bize bir tam santimini ölçemiyorum. Katlanıyor çünkü uç kısmı. Yani şu anki görüntümüz bu şekilde oldu. Boyutu gayet iyi. Kolumuzu da bakın diktim ben. Kolumuzun da görüntüsü şu an bu şekilde. Şimdi 5 diş haroşomuzu örelim. Son iliğimizi açalım. Daha sonra kordonlarımızı yapacağız. Kordonlarımızı da 4 ilmekten yapacağım arkadaşlar. Çorap şişiyle 4 ilmekten yapacağım.
düğmelerini dikeceğim. 5 diş haroşomuzu örelim. Daha sonra etek ucunda örerek kesme işlemi yapılacak. Daha sonra kordonlarımızı tamamlayacağız. Düğmelerimizi dikeceğiz ve hırkamızın sonunu görmüş olacağız beraber. Ben de şimdi tamamlayayım 5 diş haroşomu. Etek ucunun kesimiyle tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde bakın 4 diş haroşomu ördüm. Kollarımda yaptığım gibi kollarımda lastik örerek kesim yapmıştım. Etek ucunda sadece düz olarak örerek kesim yaptım. Tek farkı o, kollarımızdaki lastik kesimde, yani hem bir düz bir ters lastikti. Etek ucunda ise sadece düz olarak örülerek kesim yapılacak bu şekilde. 4 ilmekten de bu şekilde kordon yaptım ve kordonumu da geçirdim. Uçlarını şu şekilde düğüm yaptım kordonlarımıza. Kordonumun uzunluğu yaklaşık 2 metreye yakındı. Yani 1,5 metre, 1,5-2 metre civarı bir kordondu. Kolumun da birini diktim. Şimdi ötekini beraber dikeceğiz. Mevcut zaten ipimizi uzunca bırakmıştık. İpimiz burada mevcut. Şimdi biz ilk ilmekleri örerek aldığımız için bakın çıkıntı çıkıntı olarak duruyor. Bunlar bizim dikişimizi kolaylaştıracak. Hemen şöyle ilk ilmeğe girerek dikime başlıyorum. Dış yüzeyden dikeceğim. Karşılıklı gelen ilmekleri dış yüzeyden tutturarak, bakın çıkıntıları tutturarak devam ediyorum. Koltuk altına kadar bunu dikeceğiz ve hırkamızı tamamlamış olacağız. Bir hırkamızı tamamlayınca, bu kolunu da dikince bir en boy ölçüsü alalım beraber. Eli sık olan arkadaşlarınki küçük düşecektir. Ama 20 tane arttırma yaptık. Yani 20 arttırmada eli sık olan arkadaşların bile bir yaş elde etmesini sağlayacaktır. Şimdi bu şekilde ilk karşılıklı gelen ilmekleri tutturarak koltuk altına kadar dikelim. Evet, kolumu da diktim. Bakın kol ağzımızı da şu şekilde iplerimizi yürüteceğim birazdan. Şu şekilde katladım ve iki kolumuzu da tamamlamış olduk. Hırkamızın bir de isterseniz bir en boy ölçüsü alalım elimizin sıkılığına karşı. Hem kapşondan itibaren alacağım, hem omuzdan itibaren. Kapşondan itibaren 51,5 santim, 52 santim olmuş. Omuzdan itibaren ise 34,5 santim olmuş arkadaşlar. 1-2 yaş arası bebeklerimiz için gayet güzel bir uzunluk. Aynı şekilde yaparsanız, eliniz eğer normal sıkılıktaysa, aynı şekilde yaparsanız 1-2 yaş arası bebeklerimiz için gayet güzel büyüklükte bir hırka elde edeceksinizdir. Gerçekten sonuç çok güzel oldu. Çok istemiştiniz sayfamda, Instagram Bebe Örgü Sepetim sayfamda paylaştığım zaman. Modelin anlatımını çok istemiştiniz. Ben de o sebeple sizlere bu modeli anlatmak istedim. Evet, hırkamız bu şekilde tamamlanmış oldu. Gerçekten ebatları çok güzel. Tam 1-2 yaşa uygun. Kapşonumuzun genişliği gerçekten çok ideal oldu. Yani tam 1-2 yaş bebeklerimiz için uygun bir model oldu. İstediğiniz kadar arttırma yaparak, istediğiniz kadar da beden boyunu uzatarak bu güzel hırkaya sahip olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 2,5 yumak ip harcadım ve tüm her şeyine 2,5 yumak yetti. Düz örgü olduğu için zaten ağırlıklı bedenimizde düz örgülü modeller çok fazla ip harcamıyorlar. Kapşonumuzda haroşo var ama o fazla ip, yani açık söyleyeyim, kapşonumuz neredeyse 1 yumak ip yedi. Ama geri kalanlarına 2,5 yumak yeterli oldu. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yaparak beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Yaptığınız modellerinizi Instagram Bebe Örgü Sepetim sayfamdan yollarsanız görmekten mutluluk duyacağım. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa alt tarafa yorumlarınızı yaparak sorabilirsiniz. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum.